Merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Bugün sizlere silinen fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı nasıl geri getirebileceğinizin bir yolunu göstereceğim. Evet arkadaşlar, öncelikle bu videonun altına bırakacağım indirme linkine tıklayarak bu uygulamayı siz de bilgisayarınıza indirebilir, yani edinebilirsiniz. Şimdi uygulamayı ben kuruyorum. E, Nasıl kurulacağını da size göstereceğim aynı şekilde. Direkt kurun arkadaşlar. Böyle bir kurulum ekranı karşılıyor bize. Burada yükleniyor diyor. Uygulamayı kullanması bu arada aşırı derecede basit. Son zamanlarda silinen fotoğraflarınızı, dosyalarınızı, PDF belgelerinizi, Word belgelerinizi, Excel belgelerinizi vesaire uygulamalarınızı kurtarabileceğiniz bir program bu. Ama bazı belli başlı kriterleri var. Bu kriterleri de göz önünde bulundurmak lazım. All files diyorum. Bu dosyaları nerede bulabilirim diyor. Ya şu an uygulamaya çalıştırdık aslında. Enable Leak Scan diyor ama başlatmayacağım. Ben şimdi size sırasıyla göstereceğim arkadaşlar bunu nasıl yapabileceğinizi. Şu an uygulamayı bilgisayarda kurduk. Burada. Bu kurulum dosyası. Dediğim gibi videonun altına bıraktığım linkle kurulum dosyasına erişebileceksiniz. Aynı zamanda benim bir web sitem var arkadaşlar. Forumpazar.com. Bu web sitesinde de yine aynı YouTube kanalıma anlattığım şeylerin aynısını web sitelerinde de anlatıyorum, gösteriyorum oraya. Orayı da yine aynı şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi uygulamayı açıyorum arkadaşlar. Evet dedik. Böyle bir karşılama ekranı geliyor. İsterseniz buradan bu karşılama ekranını başlangıçta gösterme diyebilirsiniz. Böyle bir kutucuk var. Next diyorum ben direkt. Ne aramak istiyorsunuz diyor. Aramak istediğiniz şey ne diyor. Burada bütün dosyaları ara dersiniz. İşte fotoğrafları ara dersiniz. Müzik ara dersiniz. Doküman ara dersiniz. Video ara dersiniz. Sıkıştırılmış zip dosyası, RAR dosyası ara dersiniz. Ya da e-mailleri ara dersiniz. Ben burada şimdi sizin için bir dosya oluşturdum. Bakın bu deneme adlı bir dosya. İçerisinde bir picture var. Yani buraya göre mantıklı olarak picture var yani. Deneme adlı bir PNG formatında dosya koydum buraya. Ben direkt all files diyeceğim. Next diyeceğim. Nerede diyor. Neredesiniz? Nerede kaybettiniz diyor. Emin değilim diyor. Bir medya kartında veya iPod'umda diyor. Benim dosyalarımın arasında diyor. Geri dönüşüm kutumda diyor. Ve özel bir lokasyonda diyor. İsterseniz CD ve DVD'nizi de atabiliyorsunuz burada. Bu arada öyle bir seçenek var ama onun için bilgisayarda öncelikle CD ve DVD takmanız gerek. Ben özel bir konum belirle diyorum. Ve buradan aramasını istediğim yeri kendim seçiyorum. Yani ne yaptım? Masa üstüne geldiğimde burada deneme adlı klasör. Tamam dedim. Tabii bunu yapmadan önce silmemiz lazım. Ben daha henüz silmedim. Buradan siliyorum arkadaşlar. Yani sil dedim. Ve next diyorum. Derinlemesine arama denilen bir kutucuk var arkadaşlar. İsterseniz bunu etkinleştirebilirsiniz. Bilgisayarınızı birazcık daha yoruyor ama daha verimli bir sonuç elde etmenizi sağlıyor. Start diyorum. Şu an uygulama tarama yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık diyor, verdiği süre 20 dakika ile 15 dakika 10 dakika arasında gezmekte. İşlem bittikten sonra ben burada duraklatacağım videoyu. İşlem bittikten sonra yine tekrar gelip sizlerle beraber olacağım. Evet arkadaşlar, uygulama taramasını yaptı, bitti. Bu arada dipnot geçmem lazım. Ben 2 kere taratma yaptım. 2 farklı şekilde yaptım sizler için. Bir derinlemesine temizlik yaparak bir de normal şekilde temizlik yaparak fotoğraflarınızı taratabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben 2 şekilde yaptım. Derinlemesine temizlikle de normal temizlikle de fotoğrafı buldum. Fakat burada önemli bir nokta var. Fotoğrafınızı yeni silmiş olmanız lazım. Veya dosyanızı yeni silmiş olmanız lazım. Hani üstünden belli bir süre fazla süre geçmemeli. Fazla süre geçerse yığmadan kaynaklı derinlemesine temizlik kullanmanız daha mantıklı oluyor. Ama böyle anlık yanlış bir silmede falan direkt tarama yaparak da kısa süreler içerisinde silinen dosyalarınızı kurtarabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an işlem başarılı. Uygulama silinen dosyayı buldu. Gördüğünüz gibi deneme adlı fotoğraf silmiştim ben. PNG formatında bir dosyaydı bu. Ve uygulama bunu tekrar geri buldu. Bu uygulamayla arkadaşlar dediğim gibi sadece bilgisayarınızda değil, flash belleğinizde yani USB belleğinizde, telefonunuzda, SD kartınızda, harici diskinizde, SSD'nizde her türlü depolama aygıtlarınızda bu uygulamayı kullanarak silinen dosyalarınızı veya fotoğraflarınızı kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun, bu uygulamanın fotoğrafların hepsini kurtaramayabiliyor ya dosyaların hepsini kurtaramayabiliyor. Yani yığılmadan kaynaklı olarak
Eğer bir fotoğrafınızın üzerinden veya bir dosyanızın üzerinden uzun bir süre geçtiyse bu uygulamanın fotoğrafınızı kurtarma olasılığı da o denli düşüyor. Derinlemesine temizlik yapsanız bile. Çünkü üst üste dosya yığılması biriktikçe altta kalan dosya, aramak istediğiniz dosya bozuluyor ve bozulmaya uğradığı zaman uygulama maalesef dosyanızı kurtaramıyor. Ama bu şekilde yeni silinen, maksimum 1 ila 2 hafta içerisinde silinen fotoğraflarınızı bu uygulama sayesinde rahatlıkla kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hatta size göstereyim. Bakın buradan tiki işaretliyorsunuz ve recover diyorsunuz. Eklemek istediğiniz yeri diyor. Deneme klasörünü tekrar seçiyorum. Evet diyorum. Ve işlem bu kadar arkadaşlar. Dosyayı şu an gördüğünüz gibi klasörümüzün içine tekrar geri yükledik. Uygulamayı bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi eğer silinen dosyalarınız varsa bu şekilde bu videoda anlattığım biçimde zaten linkini videonun altına bırakacağım nereden indireceğinizi. Uygulamayı bilgisayarınızda indirin, kurun ve gösterdiğim şekilde yöntemleri izleyerek silinen dosyalarınızı kurtarın. Emin olun memnun kalacaksınız. Bugünlük size anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Eğer bu videomu beğendiyseniz, hoşunuza gitmişse like atıp aynı zamanda yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.